Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz radyasyon onkolojisi uzman doktor Güner İpek Arslan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok Bizler de teşekkürler. çok iyiyiz. Hocam kanserden bahsetmek istiyorum. Çağımızın hastalığı haline geldi. Kanser neden bu kadar çok görmeye başladık? Kanser bu kadar çok mu görmeye başladık, bu kadar çok mu teşhis etmeye başladık? Bunların hepsi ayrı başlıklar ama bence hem yaşam tarzımız, yediğimiz, içtiğimiz, kendimiz için yaptığımız zararlı davranışların yanında bir de teknolojiyle, tıbbın ilerlemesiyle bu hastalıkları daha erken teşhis etmemizle beraber kanseri daha çok görüyoruz. Hocam şunu merak ediyorum, herkes bir şekilde kanserden korkuyor. Kanser olunca kötü bir şey, tabii ki kötü bir durum ama çok kanser korkulacak bir durum mu? Ya, kanser korkulacak bir durum mu? Korkulacak bir hastalık mı? Hayır değil ama tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Yani evet, bir hastalık, tedavisi mümkün bir hastalık, ölümle özdeşleştirilmemesi gereken bir hastalık. Günümüzde çaresi olan bir hastalık. O yüzden kanseri erken teşhis etmek önemli. Kanserden korkulduğu için, ölümle özdeşleştirildiği için insanlar kendilerinde bir rahatsızlık hissettiği zaman acaba kanser miyim korkusuyla doktora gitmekten çekiniyorlar. Bu bizde biraz teşhisi geciktiriyor. Teşhis geciktiği zaman tedavi de gecikiyor. O zaman da biraz daha zorlu bir süreçle karşılaşıyorlar. Korkmamak lazım çünkü günümüzde, günümüzün teknolojisinde, günümüzün tıbbında cerrahi branşlarımız, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi hepsi son derece ilerlemiş boyutta. O yüzden korkmasınlar, gelsinler, kendilerinde olan rahatsızlıklarını söylesinler, teşhis konsun ve tedaviye başlansın. Hocam az önce erken tanının öneminden bahsettiniz. Evet. Erken tanı için neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi rutin yapılması gereken şeyler var. Mesela kadınlar için meme kanseri çok sık rastlanan bir kanser. Bunun için rutin kontroller var. 40 yaşından sonra her yıl yapılması gereken mamografiler, meme ultrasonları gibi. Kişinin kendini elle muayene etmesi gibi. Erkeklerde prostat kanseri, yılda bir PSA vermek gibi belli bir yaştan sonra. Bir takım şeyler var ama aslında vücudunuz da sizinle konuşuyor. Bağırsak alışkanlıklarınız mı değişiyor? Memenizde ele gelen bir kitle mi var? Olmayan bir öksürüğünüz mü oldu? Ağrınız olmayan bir yerde bir ağrı mı peydah oldu? Yani kendinizi de dinleyip, kendinizdeki farklılıkları da fark edip doktora gelip müracaat etmeniz gerekiyor ki Erken tanı konsun. Evet. Kanser tanısı aldığımızda neler yapmalıyız ve tedavi sürecinde nasıl devam ediyor? Kanser tanısı aldığınızda artık demek ki bir biyopsi oldu, bir tanı kondu, bir tedavi sürecinin başına geldik. Kanser multidisipliner bir hastalık. Aslında hiçbir branşın tek başına tedavi edebileceği bir hastalık değil. Burada ilgili dal cerrahi branş, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi bir bütün halinde ilerliyoruz. Multidisipliner yaklaşıyoruz ve hastalığının durumuna göre de nasıl ilerleyeceğimize karar veriyoruz. Bu bütün dalların birbirleriyle irtibatlı olması gerekiyor. Konseyler yapıyoruz bunun için ve nasıl yol alacağımıza karar veriyoruz. Hocam hastalar size nasıl gelir? Ya ilgili cerrahi branş hekiminin bize yönlendirmesiyle gelir ya da onkoloji tanısı aldıktan sonra, kanser tanısı aldıktan sonra ne yapacağım diye gelir. İki şekilde bize geliyorlar açıkçası. Hocam tedavide çok duyuyoruz aslında biz danışanlarımızdan da. Ben ışın tedavisi alıyorum diyor, kanser oldum diyor. Evet, halk Bu ışın tedavisi olarak. nedir? Diğer ismi radyoterapi nedir? Nasıl bir uygulamadır? Radyoterapi aslında 1800 yılların sonunda, 1900 yılların başında bulunan bir tedavi yöntemi. Ve aslında bir asırlık süre içinde teknolojiden inanılmaz nasibini almış, son derece gelişmiş, neredeyse tıbbın en çok teknolojiden faydalanan ve ilerleme gösteren branşı radyasyon onkolojisi. Halk arasında şua olarak biliniyor.
ışın tedavisi olarak biliniyor. Radyasyon onkolojisi bizim multidisiplinerde bir branşımız var. Sadece radyasyon onkoloğuyla ilerlemiyor. Medikal fizik uzmanlarımız var, teknikerlerimiz var. Hastalarımıza bir günlük bir tedavi vermiyoruz. Genel itibariyle 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük, kimi zaman 30 küsür günlük tedaviler veriyoruz. Tedavi verirken de tedaviyle beraber tedaviden dolayı yaşadıkları bir takım yan etkiler oluyor. Onlara da destek tedaviler veriyoruz. Kombine giden bir tedavi aşamasıyla karşına geliyoruz hastanın. Peki hocam bu radyoterapiyi tüm kanserlerde kullanabiliyor muyuz? Radyoterapiyi tüm kanserlerde bir şekilde kullanıyoruz. Bazen tanı anında küratif tedavi olarak kullanıyoruz. Bazen kanserin ilerleyen aşamalarında palyatif tedaviler yönteminde kullanıyoruz. Ama evet, eğer bir onkolojik tanı varsa orada radyoterapi ve radyasyon onkolojisi gündeme mutlaka geliyor. Hocam kanser tedavilerinde dünyada neredeyiz ve bağışıklık sistemimizin önemi nedir kanser tedavilerinde? Kanser tedavilerinde gerçekten ülkemiz çok iyi bir noktada. Her yönüyle çok iyi bir noktada. Çok iyi cerrahlarımız var. Çok iyi ameliyatlar yapılıyor. Çok iyi medikal onkologlarımız var. İlaçların birçoğuna ulaşıyor ülkemizde yaşayan ve tedavi alan insanlar. Radyoterapi kısmına gelince dediğim gibi teknolojiden en çok nasibini alan branşlardan bir tanesi ve ülkemizde son teknoloji bir sürü radyoterapi cihazı var. Hastalar bunlara ulaşabilecek noktada. O yüzden biz dünyada onkolojik tedavilerde gerçekten çok iyi bir noktadayız. Artık yurt dışından hastalar geliyor bizde tedavi almak için. O yüzden herkesin içi rahat etsin ki Türkiye'de bu işin tedavisi ve sonucu var. Hocam radyoterapiden bahsettik birazcık, ışın tedavisinden bahsettik. Tabii ki kanserin türüne, tipine ya da metastaz dağılımına göre değişecektir ama ortalama bir radyoterapi seansı kaç seans gerektir? Şimdi ortalama bir radyoterapi seansı derken... Tabii kişinin iyileşmesi de ön planda tutulur ama yani ortalama 3-4 seans mı yapılır yoksa bu kanser tipine göre değişen bir durum mu? Kanser tipine ve neyi tedavi ettiğimize bağlı değişen bir durum. Hangi organı tedavi ettiğimize bağlı değişen bir durum. Palyatif bir tedavi mi yapıyoruz? Yani mesela bir kemik metastazı mı tedavi ediyoruz? Bir beyin metastazı mı tedavi ediyoruz? Yoksa küratif bir tedavi yapıp işte bir meme, bir prostat, bir rektum mu tedavi ediyoruz? Buna göre günlerimiz farklılaşıyor. Ama size şöyle söyleyeyim, tek günlük tedavimiz de olabiliyor, 39 günlük bir tedavimiz de olabiliyor. Dediğim gibi multidisipliner bir alan olduğu için tedavi aldığı yer de çok önemli. Çünkü eğer ki bir hasta 39 gün tedavi alacaksa her gün aynı şekilde tedaviye alınmalı. Bunun için de çok etkin, çok yetkin gerek teknikeriyle, gerek fizikçisiyle, gerek doktoruyla kliniklerde tedavi alması gerekiyor. Hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi merak eden izleyicilerimiz için ışın tedavisi deyince böyle bir korkuyoruz ama korkmayın. Tedavi esnasında oluşabilecek bir yara ya da söz konusu olabiliyor mu? 30 günlük bir tedavi dediniz. Bu 30 günlük tedavi her gün mü yoksa araya minik boşluklar bırakıyor musunuz? Ya da şöyle de diyebiliriz. Hasta o an belki iyi hissetmedi, ara verdi. Bu da tedaviyi yarıda bozup sonra kaldığımız yerden devam edebiliyor muyuz? Hani akışını biraz bozduğumuz zaman bu tedavi sürecini olumsuz yönde etkileyebiliyor mu? Genel olarak hafta içi 5 gün tedavi veriyoruz. 2 günde dinlendiriyoruz hastayı. Bu dinlendirmek cumartesi pazar olduğu için dinlendirmiyoruz. Sağlam dokuların kendini toparlayabilmesi için dinlendiriyoruz. Ve akabinde devam ediyoruz. Radyoterapi tedavisi, planlanan bir radyoterapi tedavisini atıyorum 25 gün planladık tedaviyi. Tedavinin arasında biz çok ara vermeyi sevmiyoruz radyobiyolojiden dolayı. Mümkün olduğu kadar tedaviye devam etmek istiyoruz. Ama tabii sizin dediğiniz gibi eğer hastada bir takım yan etkiler gelişirse onun gelişebileceğini de öngörüyoruz. Mesela baş boyun tedavisi alan bir hastada
ağız içinde mukozitlerin gelişebileceğini, yutma güçlüklerinin olabileceğini zaten öngörüyoruz ve bu yüzden tedaviye başlamadan önce destek tedavilerimizi de mutlaka veriyoruz. Her şekilde destekleyip hastanın mümkün olduğu en güzel şekilde tedavisini tamamlamasını sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam, ağzınıza sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz radyasyon onkolojisi uzmanı, uzman doktor Güner İpek Arslan ile beraberdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.